Burada yaşamımız güzel. Yani Lurcina kendi nüfusu olduğu için çok rahatlık burada. Yani yaşamımız güzeldir ama kozmopolit yaşamdan uzaktır. Ki biz kozmopolit yaşama alışkındık. Çünkü dediğim gibi 5000 nüfusumuz vardı, sinemalarımız vardı, parklarımız vardı 74'ten önce. Yani birçok köyde, birçok yerleşim biriminde yoktu bunlar. Pavyonumuz bile vardı, meyhanelerimiz vardı, kasaplar vardı, 5-6 tane kasap vardı. Şimdi köyde kasap yok. Yani 5-6 kasap vardı, hepsi her gün kebap koyardı, hepsi satardı. Hiç kimsenin kalmazdı. Yani 2 ilkokul ve 1 ortaokulumuz, bir de sanat okulumuz vardı. 4 tane okul varken şimdi 1 tane ilkokul kaldı. O ilkokulun içinde de 10 tane talebe var. Benim sınıfım 60-65 kişiydi. A, B diye ayrılırdık. Benim yaşıtlarım 61 doğumlular. Şimdi 10 tane öğrencisi var okulumuzun. Ama bir avantajı sakinlik, rahatlık. Hala daha biz adada evlerimizi açık bırakıp komşuya gidebilen köylerden biriyiz. 63'te göç aldık. 6-7 köyden insan geldi 63'te. Yani o 5000'leri aşan nüfusun içinde bu göçmenlerimiz de vardı. Yani belki de 1000 civarında göçmenimiz de vardı burada. Yani 6-7 köyden gelenler oldu ama esas bizim köyümüzde gelip köyümüzü mesken edinenler batı tarafımızda olan Dali, Bodamya ve Arpalık'tan, Aysozomeno'dan gelen köylülerimiz idi. Daha ileriden Koçat'tan, Makyat'tan, Margi'den de gelenler oldu. Doğu tarafımızdan, Koşşi'den, Petrohan'dan onlar da savaşlarda gelir geri dönerlerdi. Daha uzak yerlerden mesela İnanna'dan, Glavya'dan gelen insanlar oldu. Yani her yerden buraya insan geldi. 74 tam tersi oldu. 63'te biz göç aldık. 74 tam tersi oldu. Göç vermeye başladık. 74'ten sonra sanki Lurcina dar ağacına çekilmiş gibi oldu. Ve her şeyimizi kaybetmeye başladık. 74 oluştuktan sonra, harekattan sonra, durum oluştuktan sonra biz 3 lira bir yerde bir 3,5 tarafı çevrili bir yerde kaldık. Yani tek bir boğazcık ve o boğazdan kuzeye geçerdik. Bunun sıkıntıları yavaş yavaş köy çöküşünü getirmeye başladı. Yol yoktu. Şehirden uzak kaldığımız için yazın insanlar, devlette çalışanlar giderken toz toprak olurdu. Kışın çamurda azaplanırlardı. Ve sürekli çok da barikat vardı. Mesela 74'ten sonra 6-7 barikat geçtikten sonra ulaşırdık köye. Bunlar şimdi rahatladı kalktı ama too late. Geçmiş olan. 43 yıllık hasret bitiyor. Akıncılar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ilk ve tek tünel projesiyle hayallerine kavuşuyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı'nın inanç ve kararlılığıyla son bulan dev projenin açılışı gerçekleşiyor. Bu büyük özlem 5 Mayıs Cuma günü Başbakanımız Sayın Hüseyin Özgürgün tarafından saat 17.30'daki açılışla sona erecek. Bu tarihi açılışa tüm halkımızı tanıklık etmeye çağırıyoruz. Ercan Akıncılar Yolu Projesi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı. 74 öncesi köyümüzden sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane çıkış yolu vardı. Şimdi bir tane kaldı. Giriş çıkış yolu vardı.
Bu yanımızdaki yol arabanın park ettiği yol. Rumlar da 74'te kadar geçerdi. Yani 63'te köy yenilmezdi. Ama 74'te kadar Dalililer gelirdi o yoldan geçerdi. Yani Dali ve Podamya hemen yanı başımızdadır. 2 kilometre ötededirler. 2,5 kilometre ötededirler. Her ikisi de. Yedi giriş çıkışı olan köy bir giriş çıkışa düştü. O da hep sorun. İlk zamanlar 74'ten hemen sonra 6'dan 6'ya yol kapalıydı. Gece yoktu, öldün yoktu. Yoktu ana ağlasın seni. Hasta olmayacaktın, bir şey olmayacaktın. Uzun süre böyle gitti. Ondan sonra kavga dövüş. Üstlerde çalışan insanlarımız vardı. Üstlerde çalışan 74'ten önce çalışırlardı ve işlerini kaybetmemek için Avrotur'da işlerlerdi. Ondan sonra Dikelya'ya geçtiler. Gider gelirdi insanlar işlerine geç giderlerdi. Bir çare düşündüler. 3-4 tane kart yaptılar özel kart ve bu insanları tutardı ve geçiş yaparlardı. Ondan sonra çekildi 10'a kadar galiba. Geçiş yasak kaldırıldı 10'a kadar. Ondan sonra 12'ye kadar. Epey zaman 12'den 6'ya devam etti. Çoğu insan gelir de giremezdi köye. Yani bir geçirtin, 2 dakika geçirtin 12'yi içeri girmezdin. Biz de geldik bir daha. Sergiye düğüne gittik ve biz de geldiğimizde bizi de kestiler geri de girmedik köyde, ağaçların altına yatırdık. Ta ki altı olsun açıdan bize kapıyı. Yani çok insan yaşadı bunu. Arabanın içinde çok insan uyudu. Ondan sonra ansızın bir karar aldılar ve kaldırdılar gece şeyi. O çok iyi oldu. Yani 2 yıldır, 2,5 yıldır işte 2015'te başbakan şeydi o zaman. Hüseyin Özgürgün. Mayıs ayı. Panayırımızdan 2 gün önce açıldı yol. 7'sinde panayırımızdı galiba. 5'inde açıldı. 5'inde açıldı yol, serbest yol. Gelir şimdi buraya. Her türlü insan gelir ve gelen de hayran kalır köyümüze. Hemşire bana böyle kebap geldi bu kadar yerden. Biz bana küçük yeriz. O da be. ...74-75'te toplantılar yapılırdı burada. Siyasiler de gelirdi. Daire müdürleri de gelirdi. Lefkoşa'dan. İlle yok o köy, yok bu köy tartışması yapılırken 3-4 tane o zaman aydın genç yahu köyümüz kaçmasın dediler. Kalsın köyümüz yerinde, bozulmasın köyümüz. Yani bizim ne için kaçalım? Sanki işgal edilmedi yerimiz diye kalması, yerimizde kalmayalım. O den gençleri neredeyse linç ediyorlardı. Çünkü biraz da bilirsiniz o zamanlarda rağbette olan, gerçi hala daha rağbettedir ama herkes için değil. O zaman rağbette olan bir şey vardı, ganimet. İşte o ganimet
da biraz bu yönde etkili oldu. 2 Ocak hikayesi rahmetliden Taş'ın şeydi, siz Nurcinalar 2 Ocak tüttüreceksiniz. İlk zamanlar bu tamamdı, bu 2 Ocak hikayesi tuttu. Mesela köyden Akdoğan otobüs giderdi, Akdoğan'dan köye otobüs gelirdi, gider gelirdi insanlar. Ama bir yere kadar 3-5 sene sonra tamamen ayrıldı. Bugün Akdoğan'da doğan Nurcinalı çocukları biz hiçbirini tanımayız. Mesela o günlere gidip doğanlar bugün 40 yaşın üstünde oldu neredeyse. 40 yaşında oldular. 74 sene 40 yaşlarındadır onlar. Yakın olduklarımızı tanır, yakın olmadıklarımızı bilmeyik bile. Maalesef o 2 Ocak tüttürme bazı menfaatperestlere yaradı o. Yani hem buradaki evini tutar, hem orada aldı, hem başka yerde, geride de aldı. Onlara yaradı o 2 Ocak tüttürme. Maalesef burada kalan insanlara yaramadı. Ne de oraya gidenler de ayrıldı artık. 2 Ocağı kalmadı bunun. Ne demişler eskiden, karnın nerede doyarsa yurdun orasıdır. Öyle gidildi. Tabii özel halk dairesi de biraz önce değindiğim bu. Yani savaş durumundaydık, işte ayak bağı olmayalım diye yer verin kendilerine kaçsınlar. Halbuki bu köye sımsıkı sarılabilirdi, yanında yolları yapılabilirdi. Köy nüfusunu, köylünün nüfusu, köyü terk etmemesi sağlanabilirdi. Ve bir kasaba olarak hala daha şeyimizi sürdürebilirdik. Mesela burada dip köyümüz var, 500 metredir aramız, Limya Köyü. 74'ten önce Limya Köyü bizim bir mahallemiz kadardı. Yani bin nüfusları ya var ya yok. Ya geçmiş idiler bini ya da oralarda bir şeydiler. Bizim 4-5 bin nüfusumuz var. Bugün geldi onlar bizim nüfusumuzda 4-5 bine ulaştı onlar. Giden bakan adamların eczaneleri var, marketleri var, süpermarketleri yani. Sosyal faaliyetleriyle yürüttükleri birçok şeyleri her ne ararsan var. Dali bu yanda desen o Dali'de her şey var. Hastane de var, 5-10 tane de doktor var, her şey var Dali'de. Bizde de vardı ama maalesef bu durum böyle devam ederse köy kaçınılmaz tükenecek. Yani formül çok, ya iş açacak da para verecek de hikayedir onlar. Kimsesi gelmez buraya. Biraz önce anlattığımsa gençlerimiz hepsi dışarıda ev alır. Evlenen 4-5 tane gencimiz var, hani dışarıda ev aldılar, bekardırlar. Nişan oldukları, evlendikleri vakit onlar da kaçacak köyden. Çünkü herkes ister çocuğunu daha kozmopolit bir yere okula göndersin, daha iyi imkanlarda okutsun. Hastanesi yakın, her şey yakın. Bizde bir şey burada kalmadı. Bizim buraya haftada bir gelir doktor. O da izinli değilse bazen 15'e de çıkar. Bu izinden çıktığında doktor, başka doktor da zaten sıkıntılı. Sağlık şeylerimiz sıkıntılı. Haftada bir gün gelir doktor. Diğer günler hasta olduğunda insanları ya ambulans çağırırlar ya kendi imkanlarıyla giderler kendileri doktor bulurlar. Halbuki 74'ten önce tam teşekküllü hastanemiz tam bitmediydi ama bir bölümü bitti ve orada sürekli doktor da vardı. Doğumhane oldu, doğumhane bitti. D'autre part, le développement d'une industrie du tourisme garantissant l'apport massif de devises. Les deux initiatives ont les mêmes caractéristiques. Elles sont basées sur l'initiative privée. L'Église, par exemple, investit massivement dans l'hôtellerie et elles sont pratiquement réservées au sol chypriote grec. Pour la communauté turque, c'est la discrimination économique qui vient s'ajouter à la discrimination politique. Un village chypriote turc, c'est d'abord un village interdit aux chypriotes grecs et par conséquent gardé militairement. Un village turc, c'est ensuite un village qui ignore les rues asphaltées. C'est souvent un village sans électricité. C'est enfin un village où le problème de l'eau pèse sur toute la vie quotidienne.
À certaines heures, toute la vie se concentre autour du point d'eau, le seul à alimenter les 6000 habitants du village. Au-delà de leur aspect folklorique, la variété des moyens utilisés témoigne de la précarité du niveau de vie. Un village turc, pendant la journée, c'est une majorité de vieux et d'enfants. Les adultes vont en ville pour travailler, car les terres riches appartiennent avant tout aux chypriotes grecs, en particulier à l'Église orthodoxe. Travailler en ville, c'est quitter le village à l'aube pour y revenir en fin d'après-midi. Le travail, c'est le contact avec l'autre. Le village, c'est la vie entre soi, une sorte de ghetto édifié pour se protéger de l'autre, même lorsque l'autre vit à moins d'1 kilomètre de chez vous. Panayırımız adanın en iyi panayırlarından biridir. 2 defa senede yaparız onu. Bu panayır dolayısıyla üzüm üretimi yapmaya başladı köyümüzde. Eskiden köyümüz bağ köydü. 10 binlerin üzerinde bağ vardı. Ve o bağlar hep kurudu ve savaşlardan dolayı kurudu. Yani 1.63'te ilk azaltmaya gitti insanlar çiftçilik başlayınca. Ama bir 63 olayları çıktıktan sonra epey bir bağ kaybımız oldu. Ondan sonra 74 tam darbeyi vurdu. Bağcılığımız neredeyse sıfıra indi. Şimdi arkadaşlar yavaş yavaş tekrar bağcılığa merak salıyor. Ve bunda da bu yaptığımız panayırın bayağı bir etkisi var. İşte siz de gördünüz daha burada zivaniya çıkar. Yani eskiden bu arkadaşlar şeyde düşünürdü panayırdan tutsunlar bu zivanayı satsınlar gelen insanlar ama bu zivaniye alışkanlığı şeyde adada oluştu ve hemen hemen kalmıyor kendilerine panayırlarda satsınlar ve ona göre kendilerini hazırlarlar, ona göre malzeme ayırırlar, ürün ayırırlar ve panayır zamanı da çıkarırlar ki satış yapabilsinler, orijinal zivaniyasını sergileyebilsinler. Bu gazan. Bunun içine üzüm posasını koyarık, kaparık, sıvarık. Bu boru geçer, kapanır. Altını yaktığın zaman kaynar. O buhar, çıkan buhar, bu yolu alıp buraya gelir. Burada varenin içinde su var. Buhar suya değdiği zaman içinden geçen boruyla buhar sıvıya dönüşür. Ve zivaniye akar. Kim işler buralar Zivaniye'yi? Bir gazan. Ha? Bir gazan Zivaniye burada. Bir gazan zivaniye. Dedik ya biraz önce başkan dedi ya. Yeniliğe başladı insanlar zivaniye içmeye. Özellikle organik olarak. Anladın mı? Fabrikasyon usulü değil. Merak var. Bir 10 seneden bura
İnsanlar alıştı ve içer. Biz de satarız gene. Her türlü insan gelir ve gelen de hayran kalır tabii. Yani İngilizler gelir, Rumlar gelir, Araplar gelir, beyazlar gelir, Arap demeyin, siyahiler gelir, beyazlar gelir, sarılar, kırmızılar gelir. Köye hayran kalırlar ama hayran olunmasıyla bitmez, bu yerleşim ister. Ha şimdi kimisi der bana ki köyü ne bileyim ben ne yapacağım bu yani yok pansiyon ne derler butik otel yapacak köy. Butik otel yapacak ama para ister. Akılcılar Belediyesi'nin geliri devletten aldığımız 40-45 bin TL aylık şeydir. Aylık katı. Hadi bir o kadar da toplasak yok kadar toplamayı yani o katlığın yarısı kadar da halkımızdan toplarız. O parayla ancak bir ev ongarır. Ya bir ev ongaramaz. Nasıl butik otel yapacak ve burada insan yerleştirecek? Bunları mal sahipleri yapması lazım. Ve bir acayip bir şey daha çok acayip ve çok kötü bir şey. Bunlar yetmezmiş gibi bizim güneyde yarı arazilerimiz güneyde kaldı. Yani yarıya yakın arazimiz güneyde kaldı. Ve eşdeğeri açtılar. O arazileri eşdeğeri açtılar. Ve köylülerimiz onun karşılığında mal aldı Rum mallarından. Şimdi babadan oğula geçemez. Koçanlar temiz değil. Eşdeğerden çıkmak için sorun yaşanır. Ve biz gidip geldik o konuda 3 kategoriye ayrıldı bu. Bir eşdeğer yapıp da hiçbir şey almayanlar. Bir eşdeğerini geri vermek isteyenler. Bir de hayır istemeyenler öyle o şekilde bir çalışma yapılsın da temizlensin köy bu köyün arazileri dedik. İlk yapılı ilk aşamayı başardık gibi. Karşılığında bir şey almayanlar mallarını başladı eşdeğerden çıkarmaya, kullanmaya. Çünkü satın almak isteyen insanlar var ve yoktur. Yani o da bir darbe. Her şeyin yanında da bu da bir başka darbe. Yani gelir bir insan satın alsın hoşuna gider. Nurcuyla ister gelsin bir alsın bir evcik yapsın. Gelsin bazen kalsın. Temiz koçan bulamıyor. Temiz koçan olmayan da satın alamıyor. Yani o kullanılan bu evlerin çoğu eşdeğer yapıldı. Oturdukları evleri insanlar eşdeğer yaptı. Hatta feragatname imzalayanlar da var. Yani o da çok büyük bir sıkıntıdır. O da büyük bir darbe vurdu köye. Anlatamam, halimizi anlatamam. Ne kadar anlatsak anlatamayız. Çok kötü bir durumdayız. Ha yaşam olarak biraz önce değindiniz. Yaşamımız rahat. İyi. Bak burada yer içer biraz sonra işimize gidecek. Odur ama o değil işte. Yani böyle gittik sonra bu köy 10-15 sene sonra tamamen bitecek.